Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz gül lastik toka yapılışını anlatacağım. Tokaların yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton ipler kullanacağız arkadaşlar. Tokayı yapmak için bir adet lastiğe ihtiyacımız olacak. Tığ numarası olarak ise 2,75 mm ile tokaları öreceğiz. İstediğiniz renk ile bir miktar ip bıraktıktan sonra çok sıkı olmayan 25 zincir yaparak başlayalım. ...25 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine ikili trabzan yapalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Fakat önce birer tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatacağız. 2 boşluk atlayalım ve sonraki boşluğun içerisine önce 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan. İki boşluk atlayalım ve tekrar V dikişi yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yan yana toplam 8 tane V dikişi yapacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 boşluk atlayalım ve son zincir tepesine de V dikişi yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve boşluğunun içerisine sık iğne yapalım. Aynı boşluğun içerisine 6 ikili trabzan yapacağız. İki V ortasındaki boşluğa sık iğne yapalım. Sonraki V dikişi ortasına 6 ikili trabzan. İki V dikişi ortasına sık iğne ve sonraki V boşluğuna 6 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son V boşluğunun içerisine de 6 ikili trabzan yapalım. Ve son zincirin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra da ipi keselim. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Evet, şimdi başlangıçta bırakmış olduğumuz fazla ip sağ tarafta kalacak ve desenin ön yüzü bize bakar vaziyetteyken buradaki ipliğe iğneyi takalım ve oluşturmuş olduğumuz desene gül görüntüsü verelim.
Kendi ekseni etrafında istediğiniz sıkılıkta sarabilirsiniz. Sarma işlemini tamamladıktan sonra arka taraftan dikerek gülü sabitleyelim. Evet, gerekli sıkıştırmaları yaptıktan sonra şimdi lastiği dikelim. Evet, lastiği de güle diktikten sonra buradaki yeşil renk ile yaprak bölümünü yapmaya başlayabiliriz. Gülün yaprağı için ilk düğümü attıktan sonra 6 zincir yaparak başlayalım. Birinci zincirin içerisine kaydırma yaparak küçük bir halka oluşturalım. Bir zincir ve halkanın içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisinden tekrar 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapacağız. Bir zincir ve yapmış olduğumuz bu küçük halkanın içerisine toplam 10 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Her fıstığın arasında da bir zincir yapalım. On tane fıstığı yaptıktan sonra bir zincir yaptım ve ilk fıstığın tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, 2 fıstık ortasındaki boşluğa 2 sık iğne yapalım. Sonraki 2 fıstık ortasına 2 sık iğne. Sonraki 2 fıstık ortasına 2 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 4 zincir ve kaydırmadan itibaren sayalım. 1, 2, 3 boşluk atlayalım. Sık iğne yapalım. 4 zincir. 1, 2, 3 boşluk atlayalım. Sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve 4 zincirden oluşan toplam 5 tane boşluk oluşturacağız. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Oluşturmuş olduğumuz ilk zincir boşluğunun içerisine sık iğne, 6 ikili trabzan ve tekrar sık iğne yapalım.
Sonraki zincir boşluğuna sık iğne, 6 ikili trabzan, sık iğne yapalım. Ve diğer zincir boşluklarına da buradaki iki desende yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğun içerisine de sık iğneyi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz bir zincir boşluğuna kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ilmeklerin arasından gizleyelim. Şu an yapmış olduğumuz bu bize bakan kısım birazdan tokanın iç kısmına gireceği için buradan ilmekleri gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Yaprağın iç kısmını bu şekilde dışarıya çıkartalım. Ve ilk ortada yapmış olduğumuz zincir boşluğundan tığ geçirerek lastiği de bu nokta içerisinden dışarıya doğru çıkartalım. Ve elimizle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra lastik tokamız kullanıma hazır vaziyete gelmiş oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve zarif oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.